Herkese merhaba arkadaşlar. SQL Server 2022 indirme ve kurma videosuna hoş geldiniz. Detaylı bir şekilde anlatacağım bu videoda. SQL Server kurulumu birkaç aşamadan oluşuyor. O yüzden videonun başını izleyip bırakmayın, hemen sonuna kadar izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bazı aşamaları var, kritik işlemler yapacağız. SQL Server 2022 download yazdığımız zaman karşımıza Microsoft'un sitesi çıkıyor. Bakın bu site değişebilir. Microsoft sitenin görünümünü değiştirebilir arkadaşlar. Önemli değil. Biz burada biraz aşağı indiğiniz zaman bakın burada SQL Server versiyonlarını göreceksiniz. Çeşitleri var burada. Bizim indireceğimiz ve eğitimlerde kullanacağımız, sizin de yeni öğrenirken kullanacağınız ve gerçekten birçok profesyonel işi de gören versiyon bu versiyon arkadaşlar. Birçok işinizi görürüz sizin şu aşamada. Eğitimlerde zaten bunu kullanıyorum ben. Bundan sonraki derslerde bunun üzerinden devam edeceğim. O yüzden İndireceğiniz versiyon SQL Server 2002 Express. Ücretsiz olan versiyon da bu versiyon. Diğer versiyonlar ücret alınıyor arkadaşlar. İşte belli bir süre belki ücretsiz kullanıyorsunuz ama daha sonra lisans istemeye başlıyor sizden. Express ücretsiz bir versiyon arkadaşlar. Eğitimlerde kullanabilirsiniz bunu. Kendiniz öğrenirken kesinlikle çok işinize yarayacak. Şimdi hemen indirin linkini tıkladığım zaman burada geliyor. İndirme işlemini yapıyorum. Çok hızlı bir şekilde indiriyor. Şuradan açalım ve kuruluma başlıyorum. Şimdi burada arkadaşlar Basic, Custom ve Download Media şeklinde 3 seçenek çıkıyor. Bizim kullanacağımız, bizim gerçekten kapsamlı bir şekilde SQL'in birçok detaylı özelliği kullanabileceğiniz versiyon Basic içinde mevcut arkadaşlar. Yani şu paketi yüklediğiniz zaman zaten sizin işinizi görecektir. Eğitimlerde de bunu kullanıyoruz zaten. Burada diyor ki kurulum sırasında Türkçe desteklenmiyor diyor. İngilizce olarak kuruluma devam edelim mi diyor. Yani burada yanlış anlamayın. SQL Server Türkçeyi de destekliyor. Yani veri tabanınızda tablolarınızın içinde mesela kayıt atarken Türkçe karakterleri kullanabileceksiniz. O konuda bir sıkıntı yok. İşte Ç'dir, Ü'dür, yumuşak G neyse bunları kullanabileceksiniz. Bu o değil. Bu sadece kurulum sırasında İngilizce kurulum yapılıyormuş. Türkçe bir kurulum desteği yokmuş. Onu söylüyor. O yüzden devam edeceğiz. Başka seçeneğimiz yok. Yes diyeceğiz arkadaşlar. Burada accept ile devam ediyorum. Nereye kuracağımı soruyor. Ben buraya bırakıyorum arkadaşlar. Siz istiyorsanız değiştirebilirsiniz ama özel bir amacınız yoksa değiştirmeyin. Bu şekilde bırakın. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var arkadaşlar. Burada kullanacağı yer, gerekli yer şu kadar arkadaşlar. Bakın 6604 7 GB'a yakın bir yer kaplıyor. Dolayısıyla sizin bu kadar 7 GB'a yakın bir yer boşluğunuz olması lazım. Bakın bunu, eğer bu boşluk yoksa kurulum yapamazsınız. Bana bu şekilde sorular geliyor, işte yorumlar yazılıyor bazen. Hocam işte kuramıyorum, hata veriyor. 7 GB'a yakın bir boş yerin olması lazım. Boş yerin yoksa kuramazsın. Mutlaka bu boş yeri sağla ve boş yeri sağladıktan sonra kuruluma başla. Evet, bunlar bende mevcut. Benim çok 250 GB şu an itibariyle bayağı boş yerim var. Problem değil bana 7 GB civarı bir install tuşuna bastım ve kurulum başladı arkadaşlar. Şimdi bu kurulum başlıyor. Ben videoyu burada durduracağım. Çünkü kurulum biraz vakit alıyor. Sizin vaktinizi almak istemiyorum. Kurulum bittiğinde, yani şuradaki şu başlayan işlem, bakın bu buraya geldiğinde tekrar video devam edeceğim. Bu sizin internet hızınıza göre, bilgisayarınızda SSD var mı yok mu, buna göre buradaki kurulum hızı çok yavaş da olabilir, çok hızlı da olabilir. Sizin bilgisayarınızın özelliklerine bağlı ve internet hızınıza bağlı tabii. Yine de biraz vakit aldığını söyleyeyim. O yüzden arkadaşlar bu işlem bittiği zaman devam edeceğim. Şimdilik videoyu durduruyorum. Arkadaşlar SQL Server'ın ilk aşamasını, kurulumu tamamladık ama dediğim gibi bu iki aşamadan oluşuyor kurulum. Hemen bitmedi. Bu noktada kurulum bitti deyip kullanmaya başlayamazsınız. Çünkü neden? Bir program daha kurmanız gerekiyor. Şimdi biz neyi kurduk? SQL Server veri tabanını kurduk. Şimdi arka planda çalışan veri tabanı ve sistem dosyalarını, sistem programlarını kurduk biz. Bizim veri tabanına tablolar ekleyebilmemiz için ve bu tabloların içine kayıtlar atabilmemiz için bir arayüz gerekiyor. İşte bu arayüzü kurmamız gerekiyor şu aşamada. Yani ikinci ve son aşamasını yapacağız şimdi. Server 2022 kurulumunun ikinci ve son aşamasını yapıyorum. Birinci aşaması bitti. Şimdi bu da arkadaşlar Install SSMS, SQL Server Management Studio dediğimiz program. Bunu kurmanız gerekiyor. Bunu kurmazsanız bir tablo oluşturacak, işte query yazacak bir ekranınız olmaz, bir programınız olmaz. Evet, veri tabanı bir kenarda duruyor ama
bir arayüze ihtiyacımız var. Veri tabanına erişip tablolar oluşturabilmemiz, veri tabanları oluşturabilmemiz için. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Bizi ilk aşama kurulum bitince bu ekran geliyor. Dediğim gibi bazı arkadaşlarda böyle bir ekran gelmiyorsa onlarda yeteri kadar boş yer yoktur ya da bilgisayarları SQL Server 2022 kurulumunu destekleyecek spekleri yani özellikleri taşımıyordur. Çünkü birçok arkadaşım bu tarz sorular soruyor bazen. İşte hocam şu ekran gelmedi, işte bu ikinci aşama install SSMS bunu tıklayacağım, bu ekran gelmedi diyor. Demek ki ya yerin yok bilgisayarında, ya işte kurulum sırasında internetin gitti, bağlantın gitti, ya da bilgisayarın özellikleri, donanım özellikleri karşılamıyor, veya da çok eski bir Windows sürümü kullanıyorsun ya da lisanssız kullanıyorsun. Dolayısıyla lisanslı Windows 10 ve Windows 11 kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar, sağlam bir kurulum yapabilmeniz için. Şimdi şuradaki install SSMS'e tıklıyorum. Bir tane web sayfası açılıyor. Bakın bu web sayfasını böyle incelediğimiz zaman bakın burada download SSMS diyor arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Bunu tıklamanız lazım. Şurada eğer hani bu ekran gelmiyorsa sistem requirement'larınız dediğim gibi eee, şurada yazıyor. Burada hani görebilirsiniz ama neticede az önceki ekran gelmiyorsa bir eksiklik vardır sisteminizde. Normal şartlarda bu ekran herkesin karşısına çıkıyor. Evet. Şurada download SSMS 21, bakın bu versiyonuymuş. Bu değişebilir versiyon. Önemli değil. Önemli olan download SSMS diyecek. Bunu tıkladığımız zaman arkadaşlar indirmeye başladı ve hatta indirdi bile. 4 megabaytlık bir dosya hemen indirdi. Şimdi bunun kurulumunu yapacağız. Bunu çift tıkladım. Evet diyorum. Evet, devam et. Bakın bunun kurulumu başladı arkadaşlar. İndiriyor ve yükleyecek hemen hızlı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar burada bakın gereken toplam alan 2.28 GB diyor. Yükleme ayrıntıları diyor. SSMS çekirdek bileşenler. Çekirdek SQL Server Management Studio bileşenleri diyor. Şimdi bu ne demek? Hocam bunların hiçbiri seçili değil ama burada niye 228 GB yer istiyor? Açıklayacağım arkadaşlar. Burada bunun nedeni siz, yani ne dedim? SQL Server'ı kullanabilmemiz için bizim eğitimlerde kullandığımız bizim temel bileşenler arkadaşlar. Yani bizim işte tablo oluştururken, sorgu yazarken gereken SQL Server programı, ekranı kurulum için 2.28 GB sizin yere ihtiyacınız var. Bu. Ama siz işte yapay zeka yardımı da istiyorsanız bakın 2.4'e çıktı işte. İş zekası da istiyorsanız 2.84'e çıktı. Böyle 3 GB'a kadar çıkarabiliyorsunuz ama eğitimlerimizde bunların hiçbirine gerek yok arkadaşlar. Direkt SSMS çekirdek bileşenleri bizim işimizi görecektir. Bunu bakın indirilirken yükle seçeneğini seçin eğer seçildiyse, ama genelde seçili geliyor otomatik olarak. Bu kadar da yer var mı bir bakın, bilgisayarınızda olması lazım yani şu kadar yer. Şimdi bakın benim var olduğu için bakmıyorum. Yükle diyorum. Hem indiriyor hem de yüklüyor arkadaşlar. Şimdi SQL Server Management Studio indirme ve indirme ile birlikte yükleme işlemi otomatik olarak kendi kendine yapıyor. Ve ben şimdi videoyu durduracağım. Bu tamamlandıktan sonra, bu indirme ve yükleme işlemi tamamlandıktan sonra sizinle birlikte SQL Server'ı açacağız. Management Studio'nu açacağız. Bir bakacağız ana ekran geldi mi gelmedi mi diye kontrolümüzü yapacağız. Evet, videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tamamlandı. SQL Server Management Studio hem indirme hem de kurma, iki işlemi birden yaptık. Benimle siz de birlikte yaptıysanız, adım adım ben ne yaptıysam aynısını yaptıysanız siz de indirdiniz ve kurdunuz. Burada bitiyor arkadaşlar. SQL Server Management Studio kurulumu bitiyor. Yani aslında iki aşama. İkinci aşamayı da bitirdik. Daha önce birinci aşamayı da bitirmiştik zaten. Şimdi buraya gelip arkadaşlar, şimdi nasıl kullanacaksınız SQL Server'ı? Buraya geldikten sonra şurada SQL Server arkadaşlar. SQL yazın. Burada SQL şöyle Server. Bakın SQL Server Management Studio buraya geldi arkadaşlar. Görüyor musunuz? SQL Server Management Studio. Bunu açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu açacaksınız. Bunu açtığımız zaman, bu arada bunun işi bitti, yüklendi bu. Bunu kapatabiliriz. Tamam, bunu kapatabiliriz arkadaşlar. SQL Server açılıyor. Atla ve hesapları daha sonra ekle diyorum. Herhangi bir hesap eklemedim. SQL Server'ım açılıyor arkadaşlar.
Burada arkadaşlar ben daha önce SQL Server kurduğum için burada diyor ki SSMS kullanıcı ayarlarını SSMS'in yani SQL Server Management'ın daha önceki bir sürümünden içeri aktarmak ister misiniz? Bende eski sürümü vardı, sizlere göstermek için tekrar kurdum bunu. İçeri aktarmak istiyor musun, istemiyor musun diye soruyor bana. Çünkü burada ayarlarınız var. Ayarlarınız kaybolsun ya da ayarlarınızı tutmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye soruyor. Burada siz ilk defa kuruyorsanız size sormayabilir. Ama siz de uninstall edip yeniden, yani eski versiyonu uninstall edip yeniden kurduysanız size de sorabilir. İçeri aktar da diyebilirsiniz. İçeri aktarma size kalmış. İçeri aktaracağım, benim eski versiyonumdaki şeyleri kaybetmek istemiyorum. Ama yeni kurduysanız dediğim gibi böyle bir şey sormayabilir size. Direkt açabilir arkadaşlar. Yeni bir bağlantı iletişim kursu deneyimi tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Yeni bir ekran tasarlamışlar. Onu denemek istiyor musunuz diyor. Hayır, bununla uğraşmak istemiyorum. Evet, geldi. Klasik SQL Server açılma ekranım geldi arkadaşlar. Sunucu adım yazıyor. Tiger slash koymuş. Bakın slash'ın yönü önemli. Bu şekilde bir slash olacak. Otomatik geliyor. Hani bazı arkadaşlarda bu çıkmıyor. Çıkmayanlar hani kendileri bilgisayarın adı sağ slash SQL Express yazabilirler. Kimlik doğrulama, Windows kimlik doğrulama hiçbir şey değiştirmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde bırakıyorum. Bakın. Bağlan diyorum arkadaşlar. Bağlan. Bakın arkadaşlar, bu hata da çoğu kişinin karşısına çıkan bir hata ve burada çok vakit kaybediyor insanlar. Burada diyor sertifika zincirine güvenemiyoruz diyor. Aslında kendi bilgisayarımdaki SQL Server'ına bağlanacağım. Ben ne yapacağım bunu? Sunucu sertifikasına güven. Bakın buradaki seçeneği seçili hale getireceğim. Bu hata gidecek. Çünkü benim sunucu zaten aynı bilgisayar. Kendi bilgisayarımdan ve veri tabanı sunucusu da burada. Buna kendi bilgisayarıma güveniyorum tabii ki. Kendi bilgisayarımdan kendi bilgisayarıma bağlandığım için bunu güven dedim. Bağlan diyorum arkadaşlar. Bu kadar. O checkbox'ı seçili hale getirdikten sonra bağlandım. Bakın SQL Server'ımız açıldı. Artık buralara yeni veri tabanları, tablolar oluşturup tablonun içine kayıt atabilirsiniz. SQL kurumu bu kadar basit arkadaşlar. Arkadaşlar, videomu sonlandırmadan önce şu anda Udemy'nin en çok satan SQL kursu. Bakın SQL'de Udemy'ye girin arkadaşlar. Kendi gözlerinizle görün. SQL diye yazdığınız zaman ilk sıralarda gelecektir. Hatta şu anda ilk sırada, bakın bu benim kursum. Şu an bahsettiğim kurs. Bu kursu indirimli satın alabileceğiniz indirim linkini açıklama kısmına, bu videonun açıklama kısmına koyuyorum. Linke tıklayıp indirimli bir şekilde bu kursa kaydolabilirsiniz. Bu kurs şu anda dediğim gibi Udemy'nin en çok satan SQL kursu durumunda. Tıklıyoruz bu kursa. Bakın burada kurs hakkında bilgiler mevcut. Kurs çok detaylı. 15 saat uzunluğunda bir kurs. Şu anda YouTube'daki SQL eğitimim arkadaşlar sizleri SQL ile tanıştırıyor. SQL'in temel birçok özelliklerini öğreniyorsunuz. Sağlam bir temel atacaksınız. Ama ileri seviye ve çok detay konular profesyonel bir şekilde bu kursta anlatılıyor ve çok uygun fiyata satın alabileceksiniz. İndirim linki bu videonun açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Satın alabileceksiniz indirimli bir şekilde bu kursu. Sizler bu kursta neler öğreneceksiniz arkadaşlar? Veri tabanı nedir? Tablo nedir? Bunların hepsini anlamını öğreneceksiniz. Klasik konular var. Artı ileri seviye konular, join işlemleri var. Left join, right join, inner join, bunları detaylı öğreneceksiniz. İşte foreign key nedir? Primary key nedir? Bunların detayını öğreneceksiniz. Transaction'ları öğreneceksiniz. TSQL'i öğreneceksiniz. Çok detaylı konular var arkadaşlar. Ve sizler bu konuları öğrendikten sonra son bölümde, bakın şurada son 7-8 derste de örnek Northwind isminde örnek bir veri tabanı üzerinde, profesyonel bir veri tabanı arkadaşlar, bu eğitim amacıyla hazırlanmış. Bunu otomatik kendi bilgisayarınızda oluşturacağınız script'i ben burada sizlere vereceğim. Kurs sırasında bunu çalıştıracaksınız. Otomatik profesyonel bir veri tabanı oluşacak bilgisayarınızda. Çok fazla yer kaplamıyor, merak etmeyin. Bu profesyonel veri tabanı üzerinde ne yapacağız arkadaşlar? Microsoft tarafından eğitim amacıyla hazırlanmış bir veri tabanıdır bu. Profesyonel bir veri tabanıdır. Kurallara uygun hazırlanmış. Bu veri tabanı üzerinde query'ler yazacağız. Gerçekten böyle detaylı, zor seviyede, ileri seviyeye yavaş yavaş adım adım ilerleyerek bu ne yapacağız? Konuları öğrendiğimiz ilk bölümlerde öğrendiğimiz konuları pekiştireceğiz arkadaşlar. Bu Northwind üzerindeki örnekleri yaparak. Ayrıca arkadaşlar son olarak bakın burada ileri seviye konseptler kısmında ChatGPT kullanarak tablo oluşturma ve SQL sorulara yazma örnek bir uygulama yapıyorum burada. Yani ChatGPT'den nasıl destek alabilirsiniz? Tablo oluşturmada ve SQL sorguları yazmada, bunu da anlatıyorum son bölümlere doğru geldiğimizde arkadaşlar. Evet, hepinizi kursa bekliyorum. Dediğim gibi kursun indirimli kayıt olma linki bu videonun açıklama kısmında. Kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.